Arkadaşlar günaydın. İzlediyseniz dün kış şartlarında 130 km hızla geldik, testi yaptık, izleyebilirsiniz. Bugün dönerken 140 ile yapmayı düşünüyordum. Gerçi havada fena değil ama kış şartlarında 140 ile yapmanın bir mantığı yok. Yani en fazla 180 gidersiniz. Ben size şimdiden söyleyeyim. Hiç test yapmaya gerek yok. Daha önce İstanbul'dan buraya gelirken 110 km testi, buradan İzmir'den İstanbul'a giderken 110 km sabit hız testini yapmıştım. O zaman 110 km ile dün gece açtım baktım 19.2 kWh yakmış ve 323 km yapmış. Yazında o 3 ay önce falandı. Şimdi kış şartlarındayız. Yani bugün burası böyle kış gibi görünmese de İzmir-İstanbul otobanı öyle olacak. En azından soğuk olacak, daha soğuk. Yine aynı güzergahta 3 ay sonra 110 km sabit hıza bakalım ne kadar menzil yapacağız. Aracı şarj ettim. Bir bardak çay içip yola çıkıyorum. Hadi görüşmek üzere. Testimizin başlayacağı yere geldik. Bakın. Burası neresi biliyor musunuz? Balıkesir'den çıktığınızdaki İstanbul'a doğru çıktığınızda İzmir-İstanbul otobanındaki ilk petrol ofisi, ilk durak, oksijen tesisi. Akşamın saat daha kaç şu anda? 18:21. Şimdi petrol ofisi milyon tane reklam döndürüyor ya. Bize gelin, biz her zaman hazırız. Akşam 6.30'da geldik. Burada bakın bir sürü insan var içeride. Herkes aynı şeyden şikayet ediyor. Bu saatte sayım mı yapılır ya? Hiçbir şey satmıyorlar. Aç kaldık. Satmıyorlar yani. Sandviç alacağız. Satmıyorlar. Niye? Sayım varmış. Ondan sonra reklam yaparlar. Yok gelin, güler yüzlüyüz, her zaman hazırız. Petrol ofisi size sesleniyorum. Yani öyle yalandan reklam yapmakla olmuyor bu işler. 50 dakika buradayız şimdi, şarj bekleyeceğiz. Bu işi yapamıyorsanız başka bir markaya devredin, ne bileyim Opet'e devredin, Shell'e devredin. Ayıp ya. Bir sürü insan aynı şeyi söylüyor içeride. Bu saatte sayım mı olur diye. Neyse. Arabanın başına geçeyim, şarjı bitirelim. Testin başlangıcıyla ilgili bilgi veririm arkadaşlar. Oradan devam ederiz zaten. Ne demiştim? 3 ay önce 110 km hızla bu rotada gittiğimizde 323 km menzil vermişti. Şimdi hava yine aslında çok soğuk değil o zamana göre. Şu an o zaman 19-20 derece aralığındaydı. Şimdi 8-9-10 aralığında değişiyor. Ama sonuçta kış zamanı, rüzgar biraz daha çok. Bakalım belki tırmandıkça, İstanbul'a doğru yaklaştıkça belirli yerlerde tırmanıyoruz ya. Belki daha soğur. Soğursa da çekerim zaten. Bakalım 3 ay sonra kışın 10.000 kilometreye geldi araba. 10.000 kilometre sürüşten sonra ne kadar menzil verecek? 140 yapmıyorum. 110 yapacağım. Çünkü 140'da çok iyice malum oldu. 130 kilometre testinden sonra izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Yolda size bilgi veririm arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kilometreyi sıfırladık. Klima açık. Şimdi 110 kilometre testimize, kış testimize başlıyoruz. Cruise kontrolü 110 kilometreye kurdum ve gidiyorum arkadaşlar. Sıcaklık 8 derece. Yolculuğumuzun ilk 100 kilometresini geçtik. Şu anda 100.3 kilometredeyiz. Ortalama tüketim 19.3 kWh. Elimden geldiği kadar 110'da tutmaya çalıştım. Önüme çıkan araçlara geçtim. Şu anda 105 kilometre ortalama hızım görünüyor. Bir 109 kilometre daha yolumuz var. Bu 109 kilometrelik yol arasında ben size kendi deneyimle ilgili birkaç şey de aktarmak istiyorum. Birazdan aktaracağım. Evet arkadaşlar merhaba. Kusura bakmayın. Kaan uyuyor. O yüzden dik şekilde çektim burayı. Telefonu ancak o şekilde koyabiliyorum. Şimdi araç 9.767 kilometrede. İstanbul'a varana kadar zaten 10.000'i bulacağım. Şimdi bu 10.000 kilometre içinde daha ayrıca bir video yapacağım da şöyle kısa bilgi vereyim dedim. Özellikle menzille ilgili. Benim deneyimime göre en güzel hız 110 kilometre bu elektrikli araçlarda. Zaten yurt dışında hep 60-70 arası diyorlar ama 60 mil dediğiniz 96-100 kilometre arasına denk geliyor. 100 kilometrede yol çok sıkıcı oluyor. Ben 100 kilometrede 90 kilometre hızla da menzil testi yaptım zaten. İzlemediyseniz kanalıma izleyebilirsiniz. Daha önce de 110 yapmıştım. 110 km hız tam böyle ayarda. Hem yakıt tüketimi fena değil. Zaten videonun sonunda da göreceğiz. Öncekini de izleyebilirsiniz yazın olanı. Şu anda aslında yazın olana çok uzak değil yani yaz vaktinde yaptığım testte. Çünkü o zaman 19-20 dereceydi. Şimdi şu anda 8-9-10 arası gidiyor. Hatta şu anda 9. Ama tüketimde çok fark yok. Yani 110 kilometre bence genelde öyle diyorlar. MG4 özelinde konuşayım ben. 110 kilometre bence uzun yolda MG4'ün en çok sevdiği hız arkadaşlar.
Tüketim gayet iyi. Yani uzun yolda 110 km çok mantıklı. Hem sıkmıyor, belli güzel bir hız. 100 ve 90 gibi yavaş değil. Hem de menzilinizi elinizden geldiği kadar uzun tutabiliyorsunuz. O yönden güzel. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi ben testlerden dolayı çıkıyorum da daha öncesinde çok uzun yola çıkıyordum işte böyle. Çok dediğim de senede toplamda hani 20 kere gitsem bir yere 20 de gelişi var bunun 40. Eğer bu şekilde yapıyorsanız elektrikli araba size uygun. Niye? Şundan dolayı. 365 günden 40'ı çıkın hadi. Geriye 325 gün kalıyor. 325 gün boyunca şehir içinde kullandığınızda, yani çok uzun yola çıkmayan bir insansanız, elektrikli araç, ben dışarıda yaptığım halde şarjımı yavaş şarjdan yapıyorum tabii ki. Normal yakıtlı aracımda Peugeot 3008 kullanıyordum. Şehir içinde 2.50 2.80 yakarken, şu andaki fiyatlar söylüyorum, bununla 70-80 kuruş yakıyorum. Bazen 60 kuruş. Yani benim biraz sert kullandığım için de artabiliyor. Ama ben devamlı uzun yola gidiyorum. İşte iş için kullanacağım. İşte ticari elektrikli alacağım. Uzun yola devamlı gideceğim. Durmamam lazım. Zaman sıkıntım var diyorsanız eziyet olur. Zaten devamlı uzun yol yapıyorsanız da elektrikli aracın çok karı olmaz. Elektrikli araç, evet, böyle 110, 100 hızlarında kullandığınızda birazcık daha az yakıyor şeyden, yakıtlı araçtan, benzinli ve dizelden. Ama siz benzinli ve dizel araçlarda zaten 110-120'le gittiğinizde az yakıyor. Ama mesela benzinli dizel araçta 140, 150, 160, 170, 180 neyse basabilirsiniz. Bunu bu araca bastığınızda, yani elektrikli bir araçla bastığınızda, bu sefer yakıtınız katlıyor. Bu sefer yakıtlı araç daha ucuza geliyor. Yani uzun yol için elektrikli araba alınmaz. Devamlı uzun yol yapan insansanız elektrikli araba almayın. Ticari zaten hiç almayın. Şu andaki teknoloji ticari uzun yola hiç uygun değil. Genelde şehir içinde kullananlar, yıllara işte 15-20 defa şehir dışına çıkanlar ve altında şehir dışına çıkanlar, uzun yola çıkanlar alsın. Ya bu benim kendi deneyimim. Zaten kanalda bir sürü var. Şimdi bu video bittikten sonra, bu videoyu editledikten sonra, şimdi zaten editlenmiş halini izleyeceksiniz. Arabada 10.000 kilometreye geçmiş olduğu için uzunca bir MG4 alınır mı? Yine tabii bütün elektrikli araçlar için geçerli. Özellikle menzil kısmında. Özel MG4'ün de fiyat performansına bakacağız. Yani bütün bu MG markasının tarihinden girip bütün deneyimlerimi, kendi düşüncelerimi, yani kendi kullanıcı deneyimimi böyle 3-5 günlük işte araba inceleyenlere veriyorlar. Yok araba şöyle güzel, yok böyle güzel. Ya arkadaş, bu arabanın hiçbir kötü yeri yok. Ha işte var yani, ve parasını verdim aldım, insan kendi malını kötüler mi? Kötüyse kötü derim. O yüzden bu araba inceleyicilere bazen çok kızıyorum. Yani sallıyor geçiyorlar. Aldıktan sonra bir ton şey çıktı. Sıkıntı. Yani yazılımda falan. Bunlardan hiç kimse bahsetmiyordu. Uzunca bir video yapacağım. Yine söylüyorum, bu aracı almak isteyen ondan sonra rahat rahat kendi matematiğini yapıp kararını verebilir. Yani bunları size paylaşmak istedim. Zaten ayrıyeten daha detaylandıracağım bunları diğer videoda, ama böyle. Şimdi 209 kilometre, yani Osman Gazi Köprüsü'nden önceki oksijene girdiğinde aracı şarj ederken size bu aracın 8-9-10 derecede, çok enteresan, hava soğuk olmalı, keşke daha soğuk olsaydı, kış sonuçta, ama ne yaktığını söyleyeceğim. Önceki 19-20 derecedeki yakıtı olacak, ne kadar menzil yaptı, bu da bunu gösterecek. Bir şey dikkatimi çekti, Balıkesir'den çıktıktan sonra, şimdi daha artar mı bilmiyorum, tabii ki daha 100 kilometre daha yol var, rüzgar artar mı? Rüzgar kesildi. Bakın arada 10 derece fark var. Yakıtla çok fazla fark yok. Ben şimdi görüyorum. Yani tüketimde. Aradaki tek fark rüzgar olmaması. Yani o zaman yazın rüzgar vardı. Şimdi rüzgar kesildi. Şans işi işte. Kışın soğuk havada 10 derece daha soğuk olsa bile rüzgarsız havada gidince araba daha iyi gidiyor. Benim tezimde böyle doğrulanmış oluyor. Daha önce izleyenler bilir. Ben diyorum, soğuk havadan ziyade bizim arabaların menzilinin düşmanı rüzgar arkadaşlar. İşlere geliyorum. İzmir-İstanbul otobanında böyle araya gişe koymuşlar. Sonrasında görüşürüz. 210.3 kilometre geldik. 110 kilometre sabit hızla, ancak 103 ortalamayı tutturabildim. Tabii ki gişelerde falan durduğum için kamyonlar falan da çıktı. 19.7 kWh ortalama tüketim, yani öncekine çok yakın. Tam ne kadar yaptığını, çünkü biliyorsunuz 62.1 kWh kullanılabilir bataryası var bu aracın. Böleceğiz ve verdiği menzil, alacağımız menzil, daha gitseydim çıkacak ortaya. Gayet iyi. Kesinlikle soğuk, hiç alakası yok soğukla menzilin bence. O kadar çok, bakın yani az var. 10 derece daha, hatta 20 diyelim 11 derece daha az yazın yaptığımdan ve yakıt neredeyse aynı, tüketim daha doğrusu. Detayları yazarım zaten. Evet arkadaşlar, enteresan bir test oldu. Hani belli bir hızda ne menzil alıyoruz onu gördük, ama
asıl gördüğümüz, bakın şuraya, ağaçları görüyor musunuz? Doğru düzgün kıpırdamıyor. Kış bile olsa, yani 10 derece yazın yaptığımdan daha az sıcaklık bile olsa, hatta 11 diyelim ona, 20 de olmuştu çünkü bu 9'dur. Şu anda burada 9. Rüzgar olmadığı için neredeyse aynı menzili aldım. Çok enteresan. Yani buradan bunu tekrar söylüyorum, kanıtlamış olduk. Rüzgar soğuktan çok daha fazla etkiliyor. Şu anda doğru rüzgar bile esmiyor yani. Evet arkadaşlar, ekleyeceğim başka bir şey var mı? Ekleyeceğim başka bir şey yok. Zaten söyleyeceklerimi söyledim. Bir aboneliğinizi alırım. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.